Merhaba arkadaşlar. Manjaro kullanıyorum. Tecrübelerimi anlatıyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Ve bu süreçte sağlıklı kalmak ve zayıflamak için bildiklerimi anlatıyorum. Başlamadan önce hatırlatmam gerekiyor. Bu bir tıbbi tavsiye videosu değildir. Ben doktor değilim, diyetisyen değilim. Bu bir reklam videosu da değildir. Bu sadece 100 kilo diyabet hastası birisinin, yani o benim, doktorun Manjaro kullan tavsiyesiyle başlamış olarak kendi tecrübelerimi insanlara aktarmam. Arkadaşlar ben 50 yaşındayım. 100 kiloydum. Doktor bana diyabetsin, insülin seven en üst derecede acil bir şeyler yapman lazım dedi. Ve 3 tane iğne yazdı. Manjaro, Ozempic, Saxenda. Ben dedim ki hangisini alayım? Yani bu yazdığınız 1, 2, 3 fayda sırasına göre mi? Evet dedi. Ben de hiç açıkçası hiç araştırmadan gidip bir numaralı Manjaro diye Manjaro aldım. Önce aldım, sonra araştırdım. Öyle oldu. Tabii o zaman şunu da düşünmedim. Yani o sıralama aynı zamanda para sıralamasıymış. Çünkü yaklaşık söylüyorum. Saksenda e, Ozempic'in yarı fiyatı. Manjo'da Ozempic'in 2 katı gibi bir rakamlar da o zaman şu ana kadar bilmiyorum. Ben ne kullandım onu da söyleyeyim size. Ben şöyle bir plan yaptım kendime. 24 hafta kullanacağım ve 30 kilo vereceğim. Şu an 22 hafta bitti. Ben 24 kilo verdim. 2 hafta var. 2 haftada 6 kilo vermem de imkansız. Demek ki bu hedefe ulaşamadık. Zaten hedef de çok fantastikmiş. Ben cahil cesaretiyle bunu yapmışım. Çünkü 72 hafta kullanımda Manjo'da da ideal en güzel sonuç %22. Ben 72 haftalık sonuca çoktan vardım. Bu aslında bir yandan başarı. 30 kiloya ulaşamadım. O ayrı mesele. Yeni bir planım var. Onu 2 hafta sonra söyleyeceğim. Ben nasıl kullandım? Arkadaşlar ben her söylediğimi 4 kabul edin. Şöyle plan yaptım kendime. 2,5, 5, 7,5, 5, 2,5, 2,5. 7,5'tan yukarı çıkmadım. Korktum. Doktor da zaten bana 5'ten yukarı çıkma dedi. Ben doktora 7,5 kullanmak istiyorum dedim. Doktor da böyle baktı suratıma, bir şey demedi. Ben de o bir şey demediği için 7,5'u kullandım. 7,5'tan yukarı çıkmaya cesaret edemedim. Şimdi 2,5 aslında alıştırma dozu ve bırakma dozu. Birden başlamayın ve birden bırakmayın diyorlar. Ben de e, toplamda işte başta 4, sonunda 8 tane 2,5 vurularak yani 4 de başlamış, 8 de bırakmış oluyorum. Ve bu yüzden de fazla fayda etmemiş de olabilir. Yani şu an ben çok güzel bir kilo verdim. %24 şu anda. Yani 72 haftada %22'den çok öndeyim. Ama muhtemelen belki de ben dozu arttırsaydım 10, 12,5, 15 kullansaydım daha çok fayda ederdi. Çünkü öyle yazıyor internette. Yüksek dozda daha çok fayda ediyor diye ama ben açıkçası cesaret edemedim. Yani 2,5'ta bile benim iştahımı kesti. Ben bu zaman zarfında aç durmadım. Kesinlikle aç durmuyorum. Yiyorum, besleniyorum. Sadece şeker, tatlı hiçbir şey tüketmiyorum. Beyaz undan mamul hiçbir şey tüketmiyorum. Ne o? Makarna, pide, mantı gibi. Ve 2 tür pilavı da tüketmiyorum. Bunun dışında yemek yiyorum. İlk 3 ay kadar diyeyim iştahım yoktu. Hatta yemek zorla yiyordum. Yani bildiğiniz bir tabak çorbayı zorla içiyordum. Bir ufak kase salatayı zorla içiyordum. Diyordum ki yani yemezsen kastan kaybedersin, yemen lazım. Zorla yiyordum. Şimdi o 3 aydan sonra ne yapıyorum? Yani acıkmayı merak ediyorsunuzdur. Onu söyleyeyim size. Bakın ben hafta içi iş yerinde ne yemek çıkarsa onu yiyorum. Sabah kahvaltısında da normalde ilk başlarda bir süre çiğ kuru yemiş yedim. Sonra tiksindim kuru yemişten. Bu sefer kara buğday patlağı ve mısır patlağına başladım. Ve şu anda onu da şu anda haftada 4'e düşürdüm. Önümüzdeki haftadan itibaren hafta 3'e düşüreceğim. Haftada 2 günde kızarmış ekmekle yanında işte kaşar peynir, beyaz peynir, zeytin bu tarz şeyler yiyeceğim. Ekmeklerimde kara buğday ekmeği aldım. Bir markanın daha önce burada
kendisini göstermiştim ekmeğin. Yuvarlak bir pakette satılıyor. 3 tane modeli var benim bildiğim. Siyez buğdaylı, kara buğdaylı ve köy ekmeği. Ben üçünden de aldım. Onlardan şimdi sadece ilk başlarda hafta sonu birer dilim yiyordum. Şimdi onu hafta içi akşam 2-3 dilim tüketmeye başladım. Yani anladığım kadarıyla ben bunu haftada 2 günde götüreceğim. Kahvaltı olarak götüreceğim. Sürekli patlak yememek için. Benim anladığım şu ki ben haftada bir 5-6 dilim ekmek yiyeceğim. Yani günlük bir dilime düşer bu yaklaşık olarak. Yani ayda 30 dilimi geçmem. Ama 30 dilimi bulurum gibi. Şimdi o da lazım. Tahıl da tüketmek lazım. Ben aç durmuyorum. Hep bir adet edindim son bir aydır, 2 aydır. Ne yediğimi söylüyorum. Ne zaman ne yediğimi söylüyorum. Hafta sonu. Bugün pazar. Cumartesi pazar ne yediğimi söylüyorum. Çünkü niye? Hafta içi ben bir şirkette çalışıyorum. Bir şirket yemekhanesinde ne yemek çıkarsa onu yiyorum. Ne çıkar işte biliyorsunuz. Bir gün et çıkar, bir gün sebze çıkar, bir şeyler çıkar. Bir dediğim gibi tatlı yemiyorum. Bundan mamul hiçbir şey yemiyorum. Bir de ben kendim bu diyetle alakalı çok tavuk yemiyorum. Hayatım boyunca tavuk yemedim. Tavuk yemiyorum. Ha, şunu fark ettim mesela. Şimdi mesela geçen yemekte tavuk vardı. Ben ne yedim? Çorbayla salata. Akşam geldim ki acıkmışım. Ama çünkü öğlen bir şey yemedim. Ama ilk 3 ayda olsaydı o acıkmazdım akşam. Ama hani öyle deli gibi aç değilim ama açlığımı hissediyorum. Mesela geçen öğlen yemeğinde mantı vardı. Otomatik ben mantı yemediğim için akşam geldim hafif acıkmışım. Akşam geldim ne yiyorum? Onu da söyleyeyim size. Yoğurtla yulaf yemişliğim var. Narla havuç yemişliğim var. Bu haftayı kastediyorum. Narla havuç yediğim akşam var. Yoğurtla yulaf yediğim akşam var. Kızarmış ekmekle tahin pekmez yediğim akşam var. Kızarmış ekmekle peynir zeytin yediğim akşam var. Bir akşam da daha önce size gösterdiğim o hafta sonu yaptığım lavaş var ya. 2 tane yumurta kırdım. 6 dilim sucukla beraber onu omlet yaptım. Üzerine onu kapattım. 2'ye çevirdim. Bir lavaşla beraber onu yedim. Bak bu yediğim 5 günü saydım size. Geçen hafta. Ha, cumartesi pazar ne yiyorum? Dün bugün. Sabah normal insan evladı gibi kahvaltı yapıyorum. Ama bir dilim ekmek yiyorum. Bunu 2'ye de çıkartabilirim. Ya da o daha önce gösterdiğim ekşi mayalı lavaştan yiyorum. Ne yapıyorum? Hafta sonları ya köfte yiyorum ya çok nadir hafta sonu balık yiyorum. Mesela geçen ben İskender dedim. Hatta videosunu koymuşum. Beyti. Beyti yaptım mesela. Neyle yaptım? Beyti. Ben yanlış demişim. İskenderli beyti. Beyti yaptım. Neyle yaptım beyti? O lavaşlarla yaptım. Bugün bu sefer yanlış. İskender yaptım. Ama nasıl yaptım? İskender altına tırnak pide koymak lazım. Hayır. Düşündüm. Ben bu İskenderi nasıl yaparım dedim. Ben de kızarmış patates koydum. Üzerine döner koydum. Üzerine sos. Domates sos. Üzerine yoğurt. Yani pide yerine kullandım. Patates kullandım. Oldu mu oldu. Ne olacak yani? Patatesi de sabahtan kızartacağım şekilde dilimliyorum. Soğuk suyun içinde bütün gün bekletiyorum. Nişastası gitsin diye. Sonra bir daha sudan geçirip kurutuyorum. Airfryer'da zeytinyağı, ayçiçek yağı değil, zeytinyağı ve tuzla karıştırıp kızartıyorum. Bir köfte, döner falan filan bunları da kızartıyorum. Airfryer'da kızartıyorum. Bu arada zayıflamama destek olsun diye, çünkü hedefime ulaşamadım. Şu an güzel bir rakama ulaştım ama hedefime ulaşamadım. Aldığım takviyelerle 2 tane daha ekledim. Bu bir reklam değildir. Ama araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bir tanesi bromelain, öbürü de krompicolinat. Arkadaşlar bromelain Ozempi'ye yakın etkisi olan bir şeymiş. Lütfen bunu araştırın. Bir daha söyleyeyim. Bromelain ve krompicolinat. Lütfen bunu araştırın. Biliyorsunuz ben başka şeyler de kullanıyorum. Akselmansia, berberis, resveratrol kullanıyorum. Buna krompicolinat ve bromelain ekledim. Ayrıca ben kahve sevmem ama çok fazla video izledim ve ikna oldum. Filtre kahve çok faydalı, aşırı faydalı. Yani ilaçtan daha faydalı.
O yüzden gittim. French press aldım. Filtre kahve aldım. Bugün ilk filtre kahvemi içtim. Daha önce hayatımda bir kere ya da iki defa içmiştim. Kahve sevmem. Arada Türk kahvesi öylesine içerim. Ama şu anda itibaren Türk kahvesi de içeceğim. Filtre kahve de içeceğim. Ve filtre kahvenin içine koymak için bunu da araştırmanızı tavsiye ediyorum. Hindistan cevizi yağı sipariş ettim. Muhtemelen yarın gelir. Kahvenin içine bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı koyarak filtre kahve içeceğim. Bakın, zayıflamak için, sağlık için bunlar çok faydalı. Tekrarlıyorum. Krompikonat, bromelain, filtre kahve, Hindistan cevizi yağı. Lütfen bunları araştırın. Bakın arkadaşlar, her hafta kendi gelişimimle ilgili bir şeyler paylaşıyorum size. Faydası olsun diye. Ben bu iğneyi bir avantaj gördüm. İğne bitiyor. 2 hafta sonra. Ben başka bir şeyle başlayacağım da şimdi gerek yok. Yani bir kutuda saksanda kullanmayı düşünüyorum. Neyse, şu an yeri değil. Arkadaşlar, ben bir sağlıklı hayat planı oluşturuyorum. Takviyelerle, beslenmeyle, yani iğne bittiği zaman tekrar eskiye dönmek istemiyorum. Sabahları 6 kilometre, akşamları 7,5 kilometre, haftanın 5 gün yürüyorum. Ve daha önce defalarca söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Ben eski bir çay tiryakisiyim. Ama şu anda çayı hayatımda kısıtladım. Sabah 2 kupa içiyorum. Akşam 1 ya da 2 kupa içiyorum. Hiç içmediğim akşam da oluyor. Ya da 1 kupa içtiğim akşam da oluyor. Hafta sonu da kahvaltı dışında içmiyorum. Neden? Çünkü ben çayın yanında bir şey yemeden çay içemiyorum. Ha, siz yapıyorsanız için. Bizim bir problemimiz de çay. Akşam yemeği yedik. Hadi bir çay demleyelim. Saat 8, 9, 10, 11 olmuş. Çayın yanında bir şey yemek lazım. Kuru gitmiyor. Aç bir kurabiye, aç bir bisküvi. Getir oradan bir börek çörek. Getir bir galeta. Getir bir kraker. Bu problem. Bir de çay saat diye bir alışkanlık var bizde. Hani bir akşam evde var. Bir de gün içinde öğle yemeğinden sonra çay saati diye bir alışkanlık var. Bakın arkadaşlar, çay saati bizim kültürümüzde yoktu. Çay saati dünyada yoktu. Çay saati 19. yüzyılda İngiliz düşes Amna diye bir ablamız çıkartmış. Ablada para var, huzur var. Evine gelen misafirlere, öğleden sonra gelen misafirlere çayın yanında bir şeyler ikram etmiş. Onlar da çok güzel, biz yapalım yapmışlar. Yayılmış, yayılmış, yayılmış. Bize kadar gelmiş. Zaten bizde çay yoktu. Türkler Yemen'den gelen, o da zaten yeni gelmişti. Çok eski değil. Kahve içerlerdi. Bizde çay ilk defa 1787'de Japonya'dan gelmiş. Ama uygun bir dikecek yer bulamadıkları için yetiştirememişiz. Sonra kendisini saygıyla anıyoruz. Büyük insan. Zihni derin. 1923 yılında demiş ki bunu Rize'ye dikelim. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Bursa'ya dikmişler. Ama olmamış. O demiş ki buranın toprağına uygun değil, iklimine uygun değil. Rize'ye dikelim. 1923'te Dicle'lere yetiştirmiş. Ve ondan bir 5-10 yıl sonra Türkiye'ye yayılmaya başlamış. Yani çay bu ülkede daha 100 yıllık değil sayı arkadaşlar. Değil yani. 1930'larda falan yani yayılmaya başlamış. Bakın arkadaşlar, şu an bu videoyu izliyorsanız, beni dinliyorsanız, benimle aynı yolu izliyorsanız şunu unutmayın. Biz diyet yapmıyoruz. Biz kontrollü yemek yiyoruz. Beyaz un, tatlı, pilav yemiyoruz. Bu yaptığımız diyet değil. Kontrollü beslenmek. Diyet ne? Diyete başladım. Diyeti bitirdim. Hayat boyu diyet yapamazsın değil mi arkadaşlar? Hayat boyu diyet yapılır mı? Çok sıkıcı değil mi yani? Çok sıkıcı. Hayat boyu diyet yapılır mı yani? Öyle bir yaşanır mı? Ben yapamam. Kimsenin yapacağına inanmıyorum. Ama hayat boyu kontrollü yaşayabilirim. Yani hayatımdan birkaç şeyi çıkartarak yaşayabilirim. Birkaç şeyi çıkartarak yaşayabilirim. Canım tatlı mı istedi? Abartmamak kaydıyla kaliteli bir bal ye. Tayin pekmez ye. Ama abartma, onun da fazlası zarar. Bir kaşık ye. Bir parça ye. Ama ayın 30 gün yeme yani. Haftada bir gün ye. 2 gün ye hadi, o kadar olsun yani. Geçen söylemiştim. Canım birdenbire tatlı çekti.
Gittim nar yedim. Portakal ye, nar ye. Onda da tatlı var. O da şeker. Bir de bu diyet yapanların kendileri kandırdıkları bir şey var. Siz kendinizi kandırmayın. Ne o? Haftada bir gün ödül veriyorum. Ara sıra kaçamak yapıyorum. Arkadaşlar ben ara sıra kaçamak yapmıyorum. Hafta içi iş yerimde ne yemek çıkarsa yiyorum. O yemeği planlayanlar planlı yapmışlar koskoca şirket. Kaç yüz kişi yiyor. Ben de onlarla yiyorum. Demek ki faydalı bir şeyler yiyorum. Hafta sonu da keyfime göre yiyorum arkadaşlar. Hamburger yiyorum, patates kızartması yiyorum, Adana kebap yiyorum. Ama ne yapıyorum? Adana kebabı lavaşa sarmıyorum. Kendi aldığım ekşi mayalı lavaşa sarıyorum. İskender yapıyorum ama tırnak pide yerine kızarmış patates koyuyorum. Beyti yapıyorum ama beyti yufkaya sarmıyorum. Ekşi mayalı, tam buğdaylı ya da siyez buğdaylı lavaşa sarıyorum. Oluyor mu? 10 numara oluyor arkadaşlar. Ne olacak yani? Ne olacak yani? Bir de ağız tadım ona alıştırdığım zaman artık o bana güzel gelecek. Zaten şu anda da güzel geliyor. Kötü değil yani. Hatır için yemiyorum. Gayet güzel yani. Gayet hoş yani. O yüzden böyle haftada bir gün ödül, ara sıra kaçamak bunları geçin arkadaşlar. O yol çıkmaz yol. Çıkmaz o yolun sonu. O yolun sonu çıkmaz arkadaşlar. Doğrusu ne? Düzenli yaşayın. Ben şunu da söylemek istiyorum size. Şimdi ben burada insanlar merak ettiği için kilomu söylüyorum. Açıkçası. Ben tartıyı çok önemsemiyorum. Ben çocuklarıma da söylüyorum. Bu benim hayat prensibim. Bence kişinin kilosunu ölçeceği yer tartı değildir. Aynadır. Aynadır arkadaşlar. Ben tartılıyorum. Açıkçası merak ediyorum. Ama ben aynaya bakıyorum. Ben mesela şu an tartıda iyiyim. Aynada kötüyüm. Sebebi ne biliyor musun? Spor yapmıyorum çünkü. Tamam günde 13,5 kilometre yürüyorum. Ama spor yapmıyorum. Birazcık kardiyo yapmam lazım. Biraz spor yapmam lazım. Mesela bu yanlarım gitti. Ama şurada hala bir göbek var. Hala bir göbek var. Ama yanlarım gitti. Yanlarım eridi. Yani burada belli olmaz. Keşke ilk başlarda şöyle yapsaydım size. Belki ilk videolardan bile belli olabilir. Bu yanlarım gitti. Yanlarım gitti. Ha, dediğim gibi et de yiyorum. Tahıl da yiyorum. Abartmamak kaydıyla haftada birkaç tane meyve de yiyorum. Her şeyin fazlası zarar. Ve şuna eminim. Ben yağdan verdim. Şimdi mesela yarım kilo verdim. İlk başta 3 kilo vermişliğim var. 2 kilo vermişliğim var. 1,2 kilometre vermişliğim var. 1,8 vermişliğim yok. Sonra 1 kiloya sabitledim böyle. 950 ile 1,100 arasında gittim geldim. Şimdi 500'e düştü. Çünkü niye? Çünkü artık demek ki yağ gidiyor gidiyor. Gitme kısmı tıkandı kaldı. Panik yapmıyorum yani buna. Panik yapmıyorum. Panik yapmıyorum. Böyle devam edeceğim. Dediğim gibi 24 haftayı tamamlayacağım. Bitecek zaten şeyim. Ee, Şu an 2 hafta kaldı. Flakon. 2,5'luk. Ondan sonra planım bir kutuda saksanla kullanmak. Burada bırakalım. Haftaya devam ederiz.